Merhaba tarihseverler. Bu videoda oldukça tartışmalı ve bir o kadar da dikkat çekici bir konudan bahsedeceğiz. Mormonlar. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan kusursuz ev kadınlığı ve ideal aile gibi kavramlar üzerinden yapılan Mormon propagandası aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Karanlık tarafta ise taciz ve istismar, çok eşlilik ve ırkçılık iddiaları var. Kendilerini Hristiyanlığın devamı olarak tanımlasalar da birçok araştırmacıya göre yepyeni bir din söylemi geliştiren ve çok yakın bir geçmişte ortaya çıkan Mormonların yolu, inanmayacaksınız ama 19. yüzyılda Sivas'ın Zara ilçesine de düşmüş ve burada bir kilise bile kurmuşlar. Şimdi 21. yüzyıldayız. Eski misyonerlerin yerini sosyal medya fenomenleri, ünlü simalar ve çeşitli iletişim araçları almış durumda. En büyük söylemleri ise ideal aile yapısı ve bu yapının çekirdeği varsayılan annelik ve geleneksel ev kadınlığı konsepti. Bir yandan inek sağan, yün eğiren, ekmek pişirip yoğurt mayalayan, o kusursuz keki ve yemeği pişiren ev kadınları bir yandan da boy boy çocuklarını yetiştiriyor, hatta onları okul sisteminden alıp evde eğitim veriyor, öte yandan güzellik yarışmalarına katılıyor, kocasına seksi görünüp bakımlı kalmayı başarıyor. Bu arada en dindar da yine onlar. En azından dünyaya pazarladıkları bu. Ama 21. yüzyıldayız dedik. Kadınların modern dünyada yer edinebilmesi ve erkeklerle eşit haklara sahip olabilmesi için harcanılan onca çaba, edilen büyük mücadeleler ortada. Modern dünyanın başlangıcından ileride, hedeflerinin gerisindeyiz. En azından bir yer edindik yahu. Neyse bunları da konuşuruz. Neticede her insanın nasıl yaşayacağını kendi hür iradesiyle belirleme hakkı var. Ancak bu videoda Mormonluğun ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını, ardındaki gerçekleri ve bu tür dini tarikatların nasıl toplumu manipüle ettiğini gözler önüne sermeye çalışacağız. Elbette konunun uzmanı değiliz. Sadece araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağız. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Fikirleriniz bizim için çok değerli. Eğer hala abone değilseniz daha fazla tarih içeriği için bize katılabilirsiniz. Mormonluk 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Joseph Smith'in liderliğinde ortaya çıktı. 1805 yılında Vermont'ta doğan Smith, 11 çocuklu yoksul bir ailede büyüdü. Herhangi bir eğitim almadı ama okuma yazmayı biliyordu ve küçük yaşlardan beri İncil okuyor, hakkında anlatıla gelen bilgilere göre de herhangi bir kiliseye devam etmiyordu. Yine söylenenlere göre hayatına bir anlam katmaya çalışıyordu. Ruhsal yönden bir boşluk içinde olduğu da ifade edilebilir. Bu ruh halinde ve henüz 14 yaşında bir çocuk olan Joseph Smith, evlerinin yakınındaki bir ormanda dolaştığı sırada Tanrı'nın ve Hz. İsa'nın kendisiyle konuştuğu bir vizyon görür. Tabii kendi iddiasına göre. Bu konuşmada kendisine söylenen tüm kilise ve dini grupların yanlış yolda oldukları ve hiçbirine katılmamasıdır. Gördüğü vizyonun etkisiyle bir süre daha ormana gitmeye devam eder. Beklediği şey gerçekleşir ve bir vizyon daha görür. Bu kez Moroni adındaki bir meleğin kendisine göründüğünü iddia eder. Buraya kadarki bölüm ilginç gelmediyse asıl tuhaflık şimdi başlıyor. Melek Moroni, Joseph Smith'e ormanda bir kuyunun içine gizlenmiş ve yüzyıllar boyunca mühürlenmiş yazılarla dolu altın tabletler gösterir. Ancak Smith, meleğin emriyle tabletlere 3 yıl dokunamayacak, daha sonra bunları alarak insanlığa tebliğ etmeye başlayabilecektir. 3 yıl sonra Smith bu tabletleri aldığında daha önce hiç karşılaşmadığı eski bir Mısır dilinde yazıldıklarını görür. Bu dili bilmiyordur ama yine kendi deyimiyle Tanrı'nın gücü ve kehanet taşı adı verilen bir taş yardımıyla yazıları 3 ayda tercüme eder. Bu sürede levhaları kimseye göstermez çünkü Moroni kendisinden başka kimsenin bakmasını yasaklamıştır. Peki tabletleri kim yazmıştır? Hala absürt gelmediyse sıkı durun. Levhaları İngilizceye çevirdiklerinde görürler ki M.Ö. 600 yılında Nefililer ve Lemanlılar adını verdikleri Yahudi halkları Tanrı tarafından lanetlenerek Kudüs'ü terk etmek zorunda kalıyor. Gemiler yaparak denize açılıyor ve Amerika kıtasına geliyorlar. Burayı yeni yurtları olarak görüp yerleşiyorlar. İşte Christoph Kolomb Amerika'yı keşfettiğinde burada karşılaştıkları Amerikan yerlileri onların soyundan gelen torunları. Ancak zaman içinde inançsızlık yaşadıkları için yine Tanrı'nın gazabına uğrayarak koyu ten rengiyle cezalandırılıyorlar. Koyu ten, lanet, gazap, işte Mormonların ırkçılık algıları daha kökenlerinin en başından başlıyor. Bu ırkçılığın en saf hali. Üstelik M.Ö. 600 yılında Amerika'ya gelen bu insanların yolculuğa başladıkları iddia edilen lokasyon baz alınırsa İbranice konuşuyor olmaları lazım ama dinlerinin ve kökenlerinin yazılı olduğu levhaları eski bir Mısır dilinde yazmışlar. Niye böyle yapsınlar ki? Ancak gerçek şu ki Antik Mısır tarihi uzmanlarına ve tarihçilere göre Mısır yazısı ister değiştirilmiş ister orijinal olsun hiçbir zaman Amerika kıtasında kullanılmamış.
Amerika'da Mısır yazısını kullanıldığına dair en ufak bir arkeolojik, dil bilimsel ya da başka herhangi bir kanıt yok. Milattan önce 600 yılında hangi teknolojiyle Amerika kıtasına kadar gidebilen gemi yaptıklarına değinmiyorum bile. Üstelik Mormon kitabında bu Yahudi halkının Amerika'ya gelmeden önce yaşadıkları yerde, yani Kudüs'te bol miktarda meyve ve yabani bal olduğu söyleniyor ve ne kadar güzel bir yer olduğu bu benzetmelerle vurgulanıyor. Bu da tarihsel olarak gerçek dışı, ancak enteresan bir detay var. 1096 yılında başlatılan 1. Haçlı Seferi öncesinde Avrupalı vaizler sıradan insanların Haçlı askeri olmasını ve sefere katılmalarını teşvik etmek için sokaklarından bal ve süt akan kutsal toprakları yeniden ele geçirmeye gittiklerini söylediler. Ve onları böyle ikna ettiler. İnsanlar da inanıp sefere katıldılar ve büyük hayal kırıklıklarına uğradılar. Çok benzer değil mi? Neyse, devam edelim. Joseph Smith bu metinleri karısı Emma Smith ve birkaç yakınının katipliğinde yazıya döküyor ve çevresine anlatmaya başlıyor. Önce ailesi, sonra yakın çevresi derken etrafında birçok takipçi toplanmaya başlıyor. Ardından beklenen oluyor ve Joseph Smith kendisini peygamber ilan ediyor. Sonrasında da takipçileriyle birlikte Zion adı verilen vaat edilmiş toprakları bulmak üzere bir yolculuğa çıkıyor ama nereye gitseler kovuluyor ve diğer Hristiyanlar tarafından şiddetle eleştirilerek alay konusu haline geliyorlar. Önce Ohio'dan Missouri'ye, ardından Illinois'e kadar uzanan zorlu bir göçe başlıyorlar. Bu süreçte öyle marjinaller ki Amerikan hükümetinin bile istemediği bir grup haline geliyorlar. En çok eleştirildikleri özellikleri ise erkeklerinin çok eşli olmaları. Evet, bir Mormon erkeği dilediği kadar kadınla evlenebiliyor ve onlarca çocuk sahibi oluyor. Bunda da dini inanışlar etkili. Bir erkek evlendiği kadının ruhuna sahip oluyor, tabii ki çocuklarının ruhlarına da. Hatta onun soyundan gelen tüm insanların ruhlarına. Ne kadar çok ruha sahip olunursa da o kadar cennete gitme garantili. Bilgisayar oyunu gibi. Böyle yer yer araya gireceğim çünkü insanın kendini tutması çok zor. Şubat 1844'te Illinois'e geldiklerinde Smith ve kardeşi vatana ihanet suçlamasıyla hapse atılıyor. 7 Haziran 1844'te de hem Joseph Smith hem de kardeşi Hiram Smith Carthage hapishanesinde Mormon karşıtı bir grup tarafından öldürülüyor. Bu olay doğal olarak Mormonlar arasında büyük bir kargaşaya neden oluyor. Bir grup Mormon bölgede kalmayı tercih etse de öne çıkan Brigham Young adlı yeni lider vaat edilmiş toprak arayışına devam etmek için göçü sürdürmek istiyor. Rocky Dağları'nı aşarak bugünkü Utah eyaletine varıyorlar. Yani o günkü Amerikan federal hükümetinin yetki alanının dışına. Ardından da burada Salt Lake City'yi kurarak Mormonların merkezi haline getiriyorlar. 1856 yılına gelindiğinde Amerikan Kongresi çok eşliliği yasaklayan bir kanun çıkarıyor ve buna direnen Mormonları çeşitli hapis cezalarına çarptırıyor. Utah'ta federal yönetime dahil ediliyor ve Brigham Young Utah valisi olarak atanıyor. Ancak yöneticilerin Mormonlardan duydukları rahatsızlıklar bitmiyor. Silahlanmaları, kafalarına göre yaşamaları, kural tanımamaları devleti Mormonlara karşı önlem almaya zorluyor. Washington'daki yöneticiler Utah'ta Siyonist ve çok eşlilik temelinde bir krallık oluşacağını düşünüyorlar ve Brigham Young'ın teokratik hakimiyetinden endişe duymaya başlıyorlar. Sonunda da orduyu Utah yakınlarına göndermek zorunda kalıyorlar. Savaş hiçbir zaman topyekün bir çatışmaya sahne olmasa da 1857-1858 yılları arasında çoğunluğu Mormon olmayan siviller olmak üzere çok sayıda can kaybına neden oluyor. Sonunda da ölümlerle direkt alakası olmayan Mormonlar affediliyor, çok eşlilik yasaklanıyor ve Brigham Young valilikten azlediliyor. Vaat edilmiş topraklarının Amerika'da olması, kutsal kitaplarının Amerika'da bulunması ve Amerikan yerlileri tarihinin bambaşka bir versiyonunu anlatması nedeniyle tam bir Amerikan işi diyebileceğimiz bu yeni din çok sayıda sorunlu öğretiyle dolu. Örneğin çok eşlilikle ilgili kısımlar, Joseph Smith bir başkasıyla evlenmek istedikten sonra buna ikna olmayan karısını ikna etmek için birdenbire gelen bir vahiy ile meşru hale geliyor. Bunun dışında bugün hala cemaatin en kutsalı kabul edilen Mormon kitabında yazılan birçok bilgi, kilisenin meşru olarak kurulduğu 1800'lerin ortalarından çok önce yazılan kaynaklardaki bilgilerle birebir eşleşiyor. Bunların yepyeni bilgiler olduğu iddia edilse de Mormon kitabında yer alan birçok ayet, İngiltere Kilisesi için 1604'te yaptırılan ve 1611'de Kral 1. James'in himayesinde yayınlanan İncil'in erken modern İngilizce çevirisiyle birebir aynı. Mormon kitabının esinlendiği bir başka kaynak olarak da 1823 yılında Vermont'ta papaz olan Ethan Smith tarafından yayımlanan İbranilerin Görüşü adlı kitap gösteriliyor. Joseph Smith'in tercümesiyle Mormon kitabının katiplerinden biri olan Oliver Cowdery ve ailesi Mormon olmadan önce Ethan Smith'in kilisesine devam ediyorlardı. Ethan Smith ise kitabını atıfla cemaatine verdiği vaazlarda Amerikan yerlilerinin Yahudi kökenlerine ilişkin uçuk fikirlerini paylaşıyordu. Mormon kitabının esinlendiği iddia edilen ve Joseph Smith'in altın tabletleri bulmasından yıllar önce yazılan ve çoğunluğu New York'ta, yani Smith'in büyüdüğü yerde basılan birçok kaynak var. Dileyen kendi araştırmasını da yapabilir.
Bugün hala İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi adını verdikleri cemaatlerinin merkezi Salt Lake City'de. Burada büyük bir tapınakları da var. Çok eşlilik uygulaması ise bugünlerde terk edilmiş olsa da yakın geçmişe kadar uygulanıyordu ve hala bunu savunan marjinaller var. Kadınlar sadece çocuk doğurmak ve ev işleriyle ilgilenmek gibi rollere mahkum edilirken erkekler bu durumun sözlü avantajlarından faydalanıyorlar. Üstelik geleneksel misyonerlik faaliyetlerini sürdürürlerken sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla da propagandalarını yapmaya devam ediyorlar. Özellikle kusursuz ev kadınlığı ve ideal aile yapısı gibi kavramlar Mormonların sosyal medyada sıkça vurguladıkları temaların başında geliyor. Kadınların geleneksel rollere mahkum edildiği bu aile yapısı birçok insan için cazip gibi görünse de perdenin ardında çok büyük bir toplumsal baskı ve eşitsizliği barındırıyor. Hiçbir mali gücü olmayan, ev ve mahalle sınırlarına hapsedilen, üreme hakkı bile ellerinden alınan kadınlar her konuda eşlerine bağımlı bir hale geliyorlar. Böyle ard arda söyleyince ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Dini inançlardan bağımsız olarak konuşursak bunlar zaten bizim memleketçe hala aşamadığımız konular. Ama işte propaganda ya da misyonerlik, adına ne derseniz deyin, bunu yaparken bunun harika bir şey olduğunu, mutlu ailenin sırrı olduğunu anlatıyorlar. Benim anneannem hepsinden daha kusursuz bir ev kadınıydı. Ama bunu insanlara dini ve politik bir mesaj vermek, bir tarikatı ya da cemaati öne çıkarmak için yapmıyordu ki. Zaten böyle öğrenmişti. Doğrusunun bu olduğunu düşünüyordu. Başka yol bilmiyordu. Eminim sizlerin de en azından aile büyükleri böyleydi. Fakat bugün sosyal medyada boy gösterenler maddi durumu gayet yerinde, beyaz, gerçek olamayacak kadar güzel, kendi inanışlarına göre idealize edilmiş aileler. Gerçeklikten uzak ve kartonlar. Estetik meselesine hiç girmiyorum bile, zira Salt Lake City'de Las Vegas'tan daha fazla estetik kliniği olduğuna dair birçok bilgi var. Velhasıl genç kadınlar ve genç anneler arasında popülerlik kazanmaya devam ediyorlar. Bir yandan yaşam tarzlarının, bir yandan da dinlerinin propagandasını yapıyorlar. Ve bu tür aile yapısının toplumun genelinde kabul görmesine yol açıyorlar. Ancak bu durum modern dünyanın değerleriyle büyük bir çelişki içinde ve toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde önemli bir nüfusa sahipler. Yaklaşık 16 milyon üyesi bulunan Mormon Kilisesi, tarih boyunca olduğu gibi bugün de eleştirilmeye devam ediyor. Çok eşlilik ve cinsiyet eşitsizliğinin dışında ırkçılık ve istismar gibi ağır eleştirilerin de odağındalar. Lanetlenmiş olduklarını düşünseler de en başından beri Amerikan yerlilerini dinlerine katmak için büyük bir çaba harcadılar. Mormonlar açısından tek taraflı bir aşk ve nefret ilişkisi söz konusu. Tuhaf olan şu ki Mormonluğu kabul edip Tanrı'ya yaklaştıkça Amerikan yerlilerinin derilerinin beyaz olacağına bile inandılar. Bu amaçla üstelik yakın bir tarihte 1947'den 1990'lara kadar süren bir program başlattılar. Özellikle Navajo yerlilerine hedef alarak kültürel olmasını hedefledikleri bir programdı bu. Bir kültür değişimi değildi ama. Kendi kültürlerini empoze etme programıydı. Üstelik bu programda çocuklar da vardı. Örnek Mormon ailelerinin yanına yerleştirilen çocukların aile yapısını ve dinlerini tanımalarını amaçladılar. Fakat bu programa katılan Navajo yerlilerinden bazıları sonradan kiliseye davalar açtılar ve bu davalar cinsel istismar davalarıydı. Navajo yerlileri yıllar içinde uluslarının sistematik ve sürekli olarak asimilasyon çabalarına maruz kaldığını ve bu nedenle de kültürlerinin onarılamayacak derecede hasar gördüğünü savunuyorlar. Öte yandan yaşantılarını çok yakından takip ettikleri cemaatlerinin içinde yaşanan cinsel istismarları da görmezden geliyorlar. Üstelik aile içinde ve çocukların da dahil olduğu vakaları. Başka kiliselerde, başka cemaatlerde, dinlerde ve bu dinlerin tarikatlarında hatta coğrafyamızda bile benzer durumlar yaşanıyor olsa da bunu normalleştirmek ve rutin bir şeymiş gibi göstermek kurbanlara yapılacak en büyük kötülük. Bu konuda yapılmış birçok belgesele ulaşarak kendi fikrinizi de oluşturabilirsiniz. Neticede her bireyin, kadının ve erkeğin, elbette çocuklar hariç, nasıl yaşayacağını seçme özgürlüğü olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine, tarikata, cemaate, kiliseye, dergaha mensup olursa olsun, erkeklerin dünyanın tüm toplumsal, sosyal ve siyasal gücü elinde tuttuğu, kadının ise sadece eş ve anne olarak eve hapsedildiği ve toplumsal cinsiyet rolü olarak kodlanan bu sistemi kişisel olarak kabul etmem mümkün değil. Yoksa elbette herkes dilediği gibi yaşayabilir. Tabii istediği gerçekten buysa, özgür iradesiyle bunu istiyorsa. Fakat bu yaşam tarzlarının insanlara siyasi ve dini propaganda olarak pompalanması kabul edilemez. Bu videoda Mormonluk ve buna benzer dini tarikatların toplumu nasıl manipüle ettiğini anlamaya çalıştık. Kendi inançları doğrultusunda oluşturdukları bir dünyayı sosyal medya aracılığıyla parlatıp pazarlayan bu topluluklar aslında kökenlerinde pek çok sorunlu öğretiyi barındırıyor. Bu öğretilerin bireylerin özgürlüğünü nasıl kısıtladığını ve toplumsal eşitliği nasıl zayıflattığını gözler önüne sermek istedik. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızla düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
Görüşlerinizi duymak bizim için çok değerli. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Sunulan bu idealize aile yapısı gerçekten de toplum için sağlıklı mı, yoksa büyük bir manipülasyonun parçası mı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.